Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar. Arda Güler'e gelen dev transfer teklifleri. Fransa'dan ve İngiltere'den takımlar Arda Güler'i istiyor. 2026 Dünya Kupası için milli takımımızın fotoğraf çekimleri. Real Madrid'den haberler, milli takımdan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Aral Şimşir'in menajeri ile Lille arasında bugün planlanan görüşme. Midland oyuncusu için en az 15 milyon euro talep ediyor arkadaşlar. Kulübü Aral Şimşir için 15 milyon euro istiyor ve Beşiktaş'ta devrede diyorlar. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi arkadaşlar. Portekiz için kötü haber. İkinci yarıda oyuna giren Nuno Mendes sakatlanarak oyundan çıktı arkadaşlar. Evet, çok önemli bir oyuncu. O da Dünya Kupası'nı kaçırır mı, ne olur ne biter bilmiyoruz. Yakından takip edeceğiz. Sevdiğim bir oyuncu kendisi. Mbappe'nin Dünya Kupası hazırlık kampından kişisel sebeplerle ayrılması tepkilere yol açtı. Mundo Deportivo'nun haberi. Mbappe'nin Madrid'de kız arkadaşı Esther Esposito ile görüştüğü öğrenildi arkadaşlar. Bu videonun yorumlarının hepsini sizlere bırakıyorum dostlar. Juventus, box to box bir orta saha oyuncusu arayışında oldukça aktif ve Juventus izleyicileri, scoutları Can Uzun'u birkaç kez aksiyonu sırasında izledi. Maç sırasında izledi ve yakın zamanda bir sorgu yaptılar. Bir görüşme yaptılar. 20 yaşındaki Frankfurtlu oyuncunun yaklaşık 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi var ve şimdilik fiyatı düşürmek için manevra alanı görünmüyor arkadaşlar. Dünya Kupası'ndan sonra belki de 100 milyon euro olacak oyuncu. Çünkü biliyorsunuz ilk maçta Kenan Yıldız olmayacak. Onun yerine oynarsa falan inanılmaz bir performansta bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Herkes yanındaki bir kişiyi bile abone yaptırsa arkadaşlar, değil 10.000 abone 20.000 abone oluruz. Herkes yanındaki ailesinin telefonunu alıp abone yaptırırsa arkadaşlar beni de böyle çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü bu işi severek yapıyorum. Daha da bağlanmak istiyorum bu işe. Hem de sizlerle birlikte kitlemizin büyümesini istiyorum. Lütfen destek olursanız sevinirim. A milli takımımızın son antrenmanında Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı arkadaşlar. Bacağında da bir şey var, tam çözemedim ama ben dövme demiştim canlı yayında. Arkadaşlarımız ağrı bandı gibi bir şey dedi ama dövme gibi de duruyor, bilmiyorum. Kenan Yıldız'ın dövme sevmediğini de biliyoruz. Kenan Yıldız salonda çalışıyordu, artık sahalara indi. Dünya Kupası gruplarında 7200 kilometre ile en fazla seyahat eden takım Türkiye olacak. Kilometrelerde orada yazıyor arkadaşlar. Mourinho'dan bir açıklama var ama doğruluğunu onaylamıyorum arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Mesut Özil'in benim yönetimimde başardığı her neyse Arda Güler'in 10 katını başaracağına söz veriyorum diye bir açıklama yapmış Mourinho. Doğruluğundan emin değilim ama. Real Madrid Dembele'yi transfer etmek istiyor. TRT Spor haberi. Bu transfer gerçekleşirse Brahim Diaz takımdan ayrılabilir. Brahim Diaz'ı isteyen takım da Juventus. Fabrizio Romano. Real Madrid'deki ilk toplantı, Mourinho'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim ekibi ve Mourinho'nun katılımıyla dün gece gerçekleşti. Toplantı ne üzerine oldu? Oyuncular, futbolcular, stratejiler hakkında uzun bir toplantı yapıldı. Acaba toplantıda Arda Güler anılmış mıdır? Ya da Mourinho'nun oyun planında nerede yer alıyor Arda Güler? Nico Paz Real Madrid için doğru zaman olmadığını düşündüğü için Komodo kalmak istiyor arkadaşlar. Fabrizio Romano'nun haberi. Bence de orada biraz daha oynasın. Evet, gelelim Arda Güler transfer haberlerine arkadaşlar. Bu haberler bir anda patladı. Chelsea, Xabi Alonso'nun talebi üzerine Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler için potansiyel 100 milyon sterlinlik bir transfer hazırlığında. Türk milli futbolcu Stamford Bridge'de öncelikli bir hedef olarak görülüyor. Ancak Real Madrid şu anda 21 yaşındaki oyuncuyu bu yaz satma niyetinde değil. Arsenal ve Liverpool'da Arda Güler'in durumunu takip ediyor. Ancak oyuncunun mevcut önceliğinin Real Madrid'de kalmak olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Evet, inanılmaz bir teklif ama Chelsea ligde 10. olduğu hiçbir Avrupa kupalarında oynamıyor arkadaşlar. Bence oraya gitmemeli. Chelsea Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. 115 milyona tekabül ediyor arkadaşlar. Alonso'nun talebi doğrultusunda Chelsea Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor arkadaşlar. Evet, yani her yerde bu haber var, biz de söylüyoruz. Paris Saint-Germain haberine gelelim. Fransa'dan Paris Saint-Germain de istiyormuş. Paris Saint-Germain Arda Güler'i 120 milyon euroya transfer etmekle ilgileniyor. İnanılmaz paralar. Oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorlar ve bir gün Ballon d'Or kazanabileceğini söylüyorlar. Bunu biz söylediğimiz zaman herkes gülüyor ama artık tüm dünya bunu düşünüyor arkadaşlar. O Ballon d'Or gelecek. O Dünya Kupası'ndaki o güzel performanslarla birlikte bunun kapısı açılacak ilerleyen sezonlar için. Evet, Chelsea teklifini söylüyorlar. Maviler, yani Chelsea Türk yıldızını yakından takip ediyor ve yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için büyük bir teklif sunacak arkadaşlar Chelsea. Alonso istiyor Arda'yı. Chelsea Arda Güler için yaklaşık 138 milyon dolarlık dev bir teklif hazırladığını iddia edildi. Dev bir teklif hazırlıyor arkadaşlar. Real Madrid'de geleceği merak edilen genç yıldız için Avrupa devlerinin ilgisi artarken Chelsea'nin bu transferde ciddi bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. Ben de sizlere sorayım. Arda Güler sizce Real Madrid'de mi kalmalı yoksa Premier Lig onun için doğru adres olabilir mi? Bana sorarsanız bence kalmalı. Sonuçta
sonuna kadar savaşmalı. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum yorumlar kısmına. Paris Saint-Germain Arda Güler'i transfer etmekle ilgileniyor ve Türk yıldızı yaklaşık 120 milyon euro değerinde görüyorlar. Fransız şampiyonları Arda Güler'i dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerinden birisi olarak görüyor ve gelecekteki bir Ballon d'Or adayı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorlar. İnanılmaz haberler. Paris, elit ve genç yetenek etrafında bir kadro kurma hedefiyle gelişimini yakından izlemeye devam ediyor. Arda Güler'in etrafına kadro kurmak. Luis Enrique ağzının tadını biliyorsun. Ancak Real Madrid'in Arda Güler'e olan inancı ve kulübün uzun vadeli planlarındaki önemi göz önüne alındığında herhangi bir transfer son derece zorlu arkadaşlar. Evet, Jorge Mendes, Neves ve Vitinha Paris Saint-Germain'de kalacak. Burada mutlular, bütün kupaları toplamaya devam edecekler diyor. Real Madrid'in istediği tüm oyunculara kapılar kapatılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Alvarez'i alamadı Real Madrid, 150 milyon euroluk teklif gerçek değildi diyorlar. Amaçları Barcelona'nın işini daha da zora sokmaktı. Barcelona oyuncu istiyordu. Real Madrid de Perez de bunu bir hamle olarak kullandı. Fiyatını arttırmak için oyuncunun. Barcelona'nın parasını bitirmek için. Mourinho ilk günlerde gençlik akademisine büyük ilgi gösterdi. Arbeloa gibi o da gençlere bakmış ama Real Madrid'in hedefi bu olmamalı. Galatasaray Victor Osimhen için gelen 120 milyon euroluk bir teklifi reddetti. Osimhen de Galatasaray'da kalmak istiyor. Galatasaray'a şöyle bir teklif gelse bence direkt kabul ederler bu fiyatı. Hakan Çalhanoğlu küçükken televizyonda izliyorduk Dünya Kupası'nı diyor. Şimdi kaptan olarak sahada olacağım. Bunu anlatmak olmaz, bunu yaşamak gerek diyor. Her zaman hedefimi yüksek tuttum. Bugün de öyle. Dünya Kupası'ndayız. Hedefim tabii ki final. Dünya Kupası'nı Türkiye'ye getirmek diyor arkadaşlar. Buna gülmeyin. Kesinlikle ben de böyle olduğunu düşünüyorum. En az yarı final görürüz diyorum. Ciddi oynarlarsa. Hocamız bizi grubumuzdaki maçlara hazırlıyor. Hiçbir zaman rakibinizi küçümsemeyeceksiniz. Futbolda böyle. Onlar bizden düşük görünse de tehlikeli olabiliyorlar. Genelde kapanan takım ortaya çıkıyor. Bu bizi zorluyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz gruptan lider çıkmak diyor. Galatasaray Kamavinga transferi için Gardi'ye tam yetki verdi arkadaşlar. Galatasaray Kamavinga'yı istiyor. Çünkü neden? Kamavinga Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yok diyorlar arkadaşlar. Vinicius Junior yeni sözleşme sunulmazsa Real Madrid'den bedava ayrılmaya karar verdi. Niyet hala yenilemek, ancak Vini sözleşmesini sonuna kadar kullanmaya hazır. AS gazetesi. Özel bir şey geliyor Dünya Kupası için. Real Madrid 2026-27 sezonu için Arda Güler ve etrafı sarılmış. Como, Nico Paz ve Jacobo Ramon örneğinde olduğu gibi geri alma opsiyonlu bir transfer formülünü Gonzalo Garcia ile tekrarlamak istiyor. Real Madrid ile bağlantıyı sürdürme fikri de Gonzalo Garcia'ya çekici geliyor ve Fabrizio Romano da devamında yazıyor. Como ile Real Madrid arasında Gonzalo Garcia için hiçbir anlaşma yapılmadı. Anlaşmaya varıldığına dair haberlere rağmen Gonzalo olası bir transfer için hali hazırda 5'ten fazla teklif aldı ve en iyi seçeneği değerlendiriyor. Evet, Arda Güler'imizi yapay zeka ile yapmışlar sanırım. Böyle güzel bir fotoğrafı var, miniklik fotoğrafı. Evet, aynı gol sevinci falan ve burada da milli takımımızın Dünya Kupası fotoğraf çekimleri arkadaşlar. Güncel hali de burada. Mourinho Mbappe'yi projenin lideri, Vinicius Junior ise soyunma odasının lideri olarak görüyor. Çok kötü bir haber. Eski Fransız milli futbolcu Thuram Hakan Çalhanoğlu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi. Real Madrid'li Arda Güler ve Juventus'un en iyi oyuncusu olarak görülen Kenan Yıldız da var. Türkiye'nin çok ileri gitmesini umuyorum. Biz de inşallah. Avustralya-Türkiye maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Biliyorsunuz biz de Venezuela ile bir hazırlık maçı yapmıştık. Orada ortam da gerilmişti. Umarım hıncını bizden çıkarmaz bu hakem. Evet, milli takımımızın fotoğraf çekimleri, şöyle buraları hızlı geçeceğim. Kenan Yıldız hepsi burada. Güzel pozlar da var arkadaşlar. Umarım golleri atıp bu sevinçleri yaparsınız. Arda Güler daha büyük hayal et. Küçükken 10 numarayı giymiş ve şu anda da o küçüklük hayallerini gerçekleştiriyor. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yan yana. Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı yan yana. Arda Güler'in başka bir pozu. Yine başka pozu. Burada milli takım oyuncularımızın fotoğrafları. Kenan Yıldız'ın yine manken vari pozları. Yuto Nagatomo 39 yaşında 5. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek arkadaşlar. Sanırım Ronaldo da 5. kez forma giyiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili FIFA hakemi Omar Artan, ülkesi Somali'de kahraman gibi karşılandı. Evet. Garip. Onur Tuğrul, Kenan Yıldız'la bir röportaj yapmışlar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığın maçta hem bir Türk takımına hem de milli takım arkadaşlarına karşı oynadın. Bu sana nasıl hissettirdi? Kenan, Rams Park'ta oynamak hiç kolay değil. Yoğun bir ıslık vardı. Ancak dürüst olmak gerekirse biz daha iyi bir takımdık. Kazanmamız gerekiyordu. Ancak işin sonunda onları tebrik ediyorum. Milli takımdan arkadaşlarım için mutlu olmuştum. Dinlediğin Türkçe şarkı var mı? Türkçe şarkı playlistim var ama isimlerini hatırlamıyorum. Mesela Blok 3'ü biliyorum diyor Kenan Yıldız, dinliyormuş. Kenan Yıldız'a soru geliyor.
Kenan, gol sevincini nasıl buldun? Kenan'ın cevabı: o gol sevincini TikTok'ta görmüştüm. Şu anda TikTok kullanmadığımı da ekleyeyim diyor. Amerika'dan küçük bir çocukta görmüştüm. 13 yaşında falandı. Yıldız işareti yapıyordu. Görür görmez aklıma bir şimşek çaktı. Hazır Amerika'ya gitmişken o çocuğa da bir forma ver Kenan. Çocukluğunda futbol oynarken kimi idolün olarak görüyordun diyor. Soru bu şekilde. Kenan'ın cevabı: bu kulüp için her zaman Del Piero, Juventus için. Onun dışında zor, belki Neymar diyor. Çocukken sokakta futbol oynarken gol attığında kim olarak seviniyordun? Kenan Yıldız Cristiano Ronaldo, yani sü yapıyormuş. Çocukken Brezilyalı Ronaldo'yu izlerdim diyor. Ve milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu söyleyebilirim diyor. Tarihten favori bir 5'e 5 takım yapsan nasıl olurdu? Kenan Yıldız Juventus oyuncularından yapacağım diyor. Juventus adam ya. Adam Juventus doğmuş. Kaleye Buffon'u koymuş. Zidane, Chiellini, Del Piero, Cristiano Ronaldo ve Higuain arkadaşlar bu beşlisini koymuş. Can Uzun'un açıklamaları vardı dostlar. Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük. Şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan çok deli dolu birisi. Bu deneyimi de birlikte deli dolu yaşamaya çalışacağız diyor arkadaşlar. Ne güzel bir şey ya. Hakan Çalhanoğlu büyük bir futbolcu. Ona benzemek bile beni mutlu ediyor. İkisi birbirine benzemiyor bence oyun tarzı olarak. Can Uzun: ben Türk'üm. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım. Helal olsun sana çocuk. Helal olsun. Evet, Kenan Yıldız'ın pozları burada. Ferdi Kadıoğlu'ndan Icardi sevinci. Julian Alvarez ve Kaka Bernabeu'da 2011 yılında arkadaşlar. Dean Huijsen, Arda Güler ve Kenan Yıldız bir arada dostlar. Ve zabıta Jude Bellingham pozunu vermiş. Mourinho Real Madrid'de stoper ve sol bek oynayabilen bir futbolcu arıyor. Fabrizio Romano'nun haberi. Öner bakalım. Kim o? Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama var. İyiyim. Çok şükür sakatlığımı atlattım. Bizden beklentilerin farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bir an önce turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Biz de öyle vallahi Kerem, duramıyoruz yerimizde. Kerem Aktürkoğlu: sakatlığımı çok şükür atlattım. Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Bizden beklenilenin farkındayız. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok iyi bir turnuva olur diyor. Sadece buraya gelmek bizim gibi bir ülke için başarılı olmaması gerekiyor. Biz burada gerçekten hem futbolumuzla hem de takım olarak karakterimizi sahaya çok güzel şekilde yansıtıyoruz diyor. Ben kanat oyuncusuyum ama Montella Hoca ile milli takımda santrafor oynuyorum. Bir şikayetim yok. İyi hissediyorum. Takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Kim oynarsa oynasın katkı verebilmek önemli. Ben de takıma katkı sağladığım zaman mutlu oluyorum diyor. Biz harika bir takımız. Müthiş arkadaşlıkların olduğu bir takımız. Ben 6 senedir milli takıma gidiyorum. Bu son 2-3 senedir harika bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Bu da başarılara etki ediyor diyor. Orkun Kökçü neler diyor? 2002'nin hikayelerini babam anlatıyordu. Dayılarım, amcalarım da anlatıyordu. Ben de inşallah bir gün bunu Türk milli takımında yaşayabilirim diye hayal ediyordum ve şimdi bu sahnedeyiz. Çok güzel bir hayal gerçekleşmesi. İsmail Yüksek: Merih ile sohbet ediyoruz. Koman'la kavga ettikten sonra Cristiano Ronaldo mesaj atıp niye böyle yaptın diye kızmış. Mesajları bana gösterdi. Cristiano Ronaldo'yu nasıl kaydetmiş? Cristiano Ronaldo Juventus diye kaydetmiş telefonuna Merih. Sanki 3. ligden arkadaşı diyor arkadaşlar. Evet, bu güzel sohbetle de videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz ve bizi 10.000 20.000 abone yapmak isterseniz abone olduktan sonra lütfen bildirim zilini açın. Dünya Kupası'nı birlikte izleyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.